Selanik'in eski limanı. Selanik'i gerçekten İzmir'e çok benzetiyoruz. Burası boylu boyunca kordon boyu gibi olan yer. Geceliğin o kadar renkli, o kadar güzel oluyor ki insanlar deniz kenarında yerlere kuruluyorlar, masa sandalye taşıyıp atıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, kağıt oynuyorlar, müzik dinliyorlar, müzik yapıyorlar. O kadar keyifli ki. Çok güzel bir yansıma var denizin üzerine düşen. Hava puslu olmasına rağmen son derece durgun, süt liman. Burası da limanın denize doğru uzanan kısmı. Doğum günü çocuğu. Bugün doğum günü. O yüzden kendisi çok mutlu. Kayıt. Gene dayanamayıp patlattım. Geçen yıldan kalma alışkanlığımız. Önce yemek yemeye başlıyoruz. Gerçi bu sefer Neşe patlattı direkt. Savory pancake'imiz, Eggs Benedict'imiz Selanik'te Neşe'nin doğum gününde. Güzel bir gün, güzel bir sabah kahvaltısıyla başlıyoruz güne. Sonra Selanik keşfedilmek üzere bizi bekliyor. Neşe'nin yorumlarını alacağız. Eggs Benedict gerçekten çok lezzetli. Özellikle Hollandaise sosu gerçekten başarılı. Savory pancake için tuzlu pancake aynı şeyi söyleyemeyeceğim çünkü pancake'ler bildiğiniz tatlı pancake. Üstüne işte peynir, jambon, biraz mantar ve yumurtayı yapıp getirmişler. Pancake'i tatlı kalmış. Pancake'i de tuzlu bekliyordum ben açıkçası. Bir de pancake'i çok, malzemesi az, evet. Ağırlıklı pancake lezzeti alıyorsunuz. O yüzden bunu çok çok bayılmadım diyelim. Mekanın içi de oldukça şık. Geceliğin son derece eğlenceli, renkli bir mekan olacağını öngörebiliriz. Selanik'in simgelerinden Beyaz Kule'ye doğru yürüyoruz. Büyük İskender, Yunan, Antik Makedonya Krallığı'nın M.Ö. 336-323 yılları arasındaki kralı. İktidarının önemli bir kısmı eşi benzeri görülmemiş büyük askeri seferlerde geçti. Yunanistan'dan Hindistan'a kadar uzanan dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen Büyük İskender, tarihin en başarılı komutanlarından biri olarak kabul edildi. Sabah buradan geçtiğimizde hiç kimsecikler yoktu. Fakat günün ilerleyen saatlerinde Selanikliler restoranları ağzına kadar doldurmuşlar. Tavernalar, restoranlar ağzına kadar dolu. Selanik, İzmir'e çok benzetiyoruz. İzmir insanı da aynen Selanikliler gibi sokakta yaşıyorlar hayatı. Bugün Yunanistan'ın bağımsızlık günü ve tatil. Dolayısıyla insanlar sokakta. Bütün restoranlar tıka basa dolu. Fulto Meze adlı restorana geldik. Her yer cıvıl cıvıl, tamamen dolu ve bizim için önemli olan kısmı Neşe Hanım'ın doğum günü. O da baş köşedeki yerini almış durumda. Yemekleri inceliyor. Bakalım ne sipariş vereceğiz. Fulto Meze'nin menüsü.
Burası son derece salaş bir yer. Google'daki rate'leri son derece yüksek. 4,5 rate'i var. 1000 küsür kişi tarafından yapılmış bu kadar rate. Tarhana sipariş ettik. Ucundan Neşe hemen bir tırtıkladı ve yıkılıyor dedi. Yunan salatası söyledik. Greek salat. Bu da buyurdi diyorlar. Karışık peynir. Üzerinde sebze ve baharatlar var. Domates, biber ve baharat. Porsiyon olarak gayet yeterli sayılabilecek porsiyonlar. Uzun zamandır yemediğimiz green ahtapot. Bayağı zaman oldu yemeyeli. Çok özlemiştik. Görüntüsü çok güzel. Çok özlemişiz. Lokum gibi. Son olarak da kalamarımız geldi. Alışkın olduğumuzdan farklı şişe dizili olarak geldi kalamarlar. Ahtapotumuz, kalamar, salata, 4 çeşit peynir, tarhana. Şimdi yemeklerle baş başa bırakıyoruz kendimizi. Neşe'nin yüz ifadesinden anlaşıldığı üzere gayet güzel. Yolumuz akşamüstü Beyaz Kule'ye düştü tekrar. Sabah cıvıl cıvıl olan yerler şu anda oldukça sessiz. Gece vakti kordon boyu ışıkları uzaktan böyle görünüyor. 1997'de Selanik Avrupa Kültür Başkenti seçildiğinde yapılmış. Dünyanın en çok fotoğraflanan anıtlarından birisiymiş. Tamamıyla çelikten yapılmış. Geceliğin ışıklar altında çok güzel. Neşeciğimin doğum günü pastasını almak için buraya geldik. Şu anda saat 9 olmasına rağmen kapısında böyle bir sıra var. Tabii ki sırada beklemek bana düştü. Neşe şu anda oturmuş beni bekliyor sıra gelmesi için. Dükkanın içerisindeki sıra uzayıp gidiyor. Önümüzde herhalde bir 20 kişi falan var şu anda. Buranın esprisi kendi profiterolünüzü, malzemelerinizi seçerek kendiniz yapıyorsunuz. İnsanlar seçeneklerden ne yemek istediklerini söylüyorlar ve anında hazırlayıp öyle veriyorlar. Neşe'nin doğum günü için yeniden dünyanın farklı bir köşesinden kayıttayız. Bu sefer Selanik'teyiz. Kardeş şehir Selanik. Hemen dileğimi tutmam lazım bir dakika. Sesli mi sessiz mi dilek? Sessiz tabii ki de. İçten bir dilekle. Çok konuştuğum için Neşe şu anda dilek dilemekte zorlanıyor. Aa, nasıl anladın? Yüz ifadenden anlamış olabilirim. Bravo! Nice mutlu yaşlara. Hep birlikte inşallah. Afiyet olsun. Yahudi mahallesindeki Osmanlı döneminden kalma Türk hamamı. Aslında bu çevre Yahudi mahallesiymiş. Fakat bu hamam buraya Osmanlı döneminde yapılmış. Burası Hamza Bey Camii. Camilerin Osmanlı'dan kalma yapıların etrafına böyle bir iskele kurulmuş durumda. Fakat ne yazık ki iskeleyi kurduktan sonra öylece bırakıyorlar ve en ufak bir çalışma yok. Kendi haline bırakılmış durumda. Burası bir metro istasyonunun girişi. Selanik'teki metro istasyonu daha çok yeni. Metronun yapımı sırasında ortaya çıkan tarihi eserler metro istasyonunun girişinde bu şekilde sergileniyor. Hayatımda gördüğüm en enteresan metro istasyonu girişi. Roma dönemi ve sonrasında Bizans döneminden kalma kalıntılar metro inşaatı sırasında ortaya çıkmış. Eğer yolunuz Selanik'e düşerse bu kalıntıları Venizelos metro istasyonunda gördük. Yolunuz düşerse, ilginizi çekerse tavsiye ederiz.
Burada da Osmanlı'dan kalma bedesteni görüyorsunuz. Yunanistan'da günümüze kadar ulaşmış olan 2 adet bedestenden biridir. Sultan II. Mehmet döneminde inşa edilmiştir. Hamza Bey Camisi'nin ve kentin eski belediye binasının karşısındadır. Dört kenarının her birinde kapı bulunan dikdörtgen bir yapıdır. Binanın 6 adet kurşun kaplama kubbesi vardır. 1917 yangınından önce bedestende 113 adet dükkan bulunmaktaydı. Binadaki çökme ve tahribatlar sebebiyle 1980 ve 1990 yıllarında güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Gerçekten çok yazık. Yani şu güzelim yapıların bu halde olduğunu görmek insanı hakikaten üzüyor. Selanik'te sokak aralarında yürürken böyle güzel sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Popcorn shrimp. Daha önce yemiş, çok sevmiştim. Hala güzel mi? Evet. Mısır ve karides. Çok zararlı. Yağda kızaran her şey gibi bu da çok lezzetli. Yediğimiz suşilerden çok memnun kaldığımızı söyleyemeyeceğiz. Son olarak Baoban Chicken sipariş ettik. Neşe daha evvel geldiğinde Baoban yemiş ve beğenmiş. Bunun güzel olacağını umut ediyoruz. Selanik Katedrali 1600'lü yıllarda yapılmış fakat bu bina daha sonra yıkılmış. Görmüş olduğunuz bina 1884 yılında inşasına başlanmış. 1910'lu yıllarda bitmiş inşası. Hükümdar Galeus, milattan sonra 305 ve 311 yılları arasında Selanik'i kendine imparatorluk ikametgahı olarak seçti ve burada kendisi için bu sarayı inşa etti. Galerius kemeri, İmparator Galerius tarafından 4. yüzyıl başlarında Perslere karşı kazandığı zaferi kutlamak amacıyla inşa ettirilmiş çok önemli bir eserdir. Yapının yapılış amacına uygun olarak Roma'nın Persler ile mücadelesi ve savaş sahnelerini tasvir eden rölyefler bulunmaktadır. Sahneler aradan geçen yüzlerce yıla rağmen halen canlılığını koruyor. 4. yüzyılın başlarında bu kemer şehrin de ana girişlerinden biri olarak kullanılmış. Galerius kemeri rotundası ile birlikte 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine Selanik'in erken Hristiyan ve Bizans anıtlarının bir parçası olarak dahil edilmiştir. Yapı günümüzde hala dimdik ayakta durmaktadır ve gerçekten çok etkileyici. Rotunda'ya doğru yürüyoruz. Burası o dönemde kullanılan bir ibadethane aslında. Alışkın olduğumuz ibadethane yapılarından oldukça farklı bir görüntüde. Yapı Romalılar tarafından 300 yılların başlarında ibadethane olarak inşa edilmiş. Mozaikleriyle ünlü yuvarlak bir bina. Daha önceki ibadethanelerden çok farklı bir görüntüsü var. Giriş 3 euro kişi başı. Çok alışkın olduğumuz bir yapı türü değil ibadethane olarak. Bu yapıda 1988 yılında Galerius kemeriyle birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Gerçekten çok büyüleyici içerisi. İnanılmaz büyük bir kubbe. Yani 3. yüzyılda yapıldığı düşünülürse bence bir mimari harikası. Binanın içinde gördüğünüz bütün tuğla duvarların aslında dışı mermerle kaplıymış vakti zamanında. Komple mozaiklerle çevriliymiş kubbe ve kubbenin çevresi. Bu mozaiklerin tamamlanması neredeyse 200 yıl sürmüş. 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar bu mozaiklerle uğraşmışlar. Ne yazık ki günümüze bence azı gelmiş. Buradaki bilgilere göre çoğu iyi korunmuş diyor ama ben öyle görmüyorum açıkçası. Ve bunu restore etmenin çok masraflı ve çok uzun süreceği belirtiliyor. Ama inanılmaz, gerçekten UNESCO Dünya Mirası'na alınması hiç şaşırtıcı değil. Çok etkileyici bir yapı. Komple burası mermer
mermerle kaplı. Kubbenin kenarları da buralar komple mozaikle bezemeli. Hatta kubbe içleri de inanılmaz renkli ve canlı mozaiklerle bezeli. Motifler Yunan ve Roma sanatını yansıtıyor. Kuşlar, çiçekler, geometrik bezemeler. Kameramanımız, her şeyimiz, Burak kaptanımız da geldi. İçerisinin çok güzel olduğu söyleniyor, çok etkileyici olduğu söyleniyor. Bakacağız şimdi. Selanik'teki Ayasofya Kilisesi'nin içindeyiz. Burada bana enteresan gelen şey yerlerin halıyla kaplı olması. Çok hatırlamıyorum açıkçası halıyla kaplı kilise. Burası, bu kilise yaklaşık bir 500 yıl kadar cami olarak kullanılmış. Kuvvetle muhtemel o zaman belki halı kaplanmıştı. Belki de o geleneği devam ettiriyorlar. Tamamıyla benim yorumum. Ne dilediniz acaba? Her şey kolayımıza olsun. Bütün rüzgarlar kolayımıza gelsin. Annelerimiz sağlıkları bomba gibi olsun. Şahane bir yaz geçirelim. İnşallah kazasız, belasız, son derece eğlenceli, keyifli, güzel bir yaz sezonu geçirip çok güzel yerler keşfeder. Bunları da bütün sevdiklerimizle, takipçilerimizle paylaşırız. Çok güzel olacak her şey. 2. yüzyılda yapılmış Roma Agorası. Roma Agorası'nın ters taraftan görünümü. Buradan bakınca amfiteyatroyu da görebiliyorsunuz. Amfiteyatronun arka tarafında da bir yol var. Yolun üstü koruma altına alınmış. Muhtemelen altında mozaikler var. Şimdi de Aziz Dimitri Kilisesi'ndeyiz. Aziz Dimitri işkence edilip öldürülmüş Romalılar tarafından. Hristiyanlığın ilk kabul edildiği yıllarda. Aziz'in şehit edildiği yerdeki çeşmenin suyunun Hristiyanlarca kutsal ve şifalıkta bulunduğu kabul edilirmiş. Kilisenin içi gerçekten çok güzel ve çok ihtişamlı. Oldukça büyük bir yapı zaten. Bina eski Roma hamamının üzerine inşa edilmiş. Aziz Dimitrius Kilisesi 5. yüzyıl ortalarında 413 yılında Aziz'in şehit edildiği yerde inşa edilmiş. Aynı zamanda bu alanda eskiden duello karşılaşmalarında yapıldığı bir stadyum varmış. Aziz'in hapsedildiği antik hamamın zemin kat kompleksinin tamamı korunarak yüzyıllar boyunca inşa edilen ve ibadet merkezi olarak kalan tapınağın bir kısmına dönüştürülmüş. 10 sene evvel geldiğimizde gezmiştik Atatürk'ün doğduğu evi. Çok da etkilenmiştik. Hemen önündeki tabelada Atatürk burada doğmuştur yazıyor. Ne yazık ki içeri girilemiyor. 4 Aralık 2024 tarihi itibariyle ziyarete kapanmış. Ayasofya metro istasyonu inşaat çalışmalarında tarihi eserlere rastlanmış ve üstünü kapatmışlar, koruma altına almışlar. İnsanlar ziyaret edebilsin diye, insanlar görebilsin diye bu şekilde dizayn edilmiş. Üçlü meze tabağı söyledik. Cacık, baba ganuş, peynirli bir şey. Bu Pancar. Bizans döneminden beri yapılan Selanik Bizans pancar salatası diye geçiyor. Merak Bizans'tan ediyorum. kalma Evet. Selanik salatası. Evet, aynen öyle. Efsane lezzetli. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bol cevizli, sarımsaklı, yoğurtlu, inanılmaz lezzetli. Geçen gün geldiğimizde çok memnun kaldığımız Buyur karışık değil. peynir buyurdu diye geçiyor. Eğer Ve gelip tabii. sipariş edecek olursanız. Olmazsa olmaz. Ve kalamar şiş. Buna da öyle. Buna da geçen gün bayılmıştık. Birazdan bir de ahtapot gelecek. Keyifler gıcır. Afiyet olsun Neşe. Çok teşekkür ediyorum koca. Gözleri parlıyordu karımın. Parlar vallahi, çok lezzetli.
3 güne sığdırmaya çalıştığımız Selanik turumuz göz açıp kapayana kadar gelip geçti. Dönüş yolunda uğrayacağımız bir sonraki bölümümüz olacak Rodos Adası videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.